Merhaba arkadaşlar. Bu derste MirrorUp isimli programın debug ve analizini yapıp reverse yöntemiyle kısıtlanmış tüm fonksiyonlarını açıp tam sürüm hale getireceğiz. Programı bu adresten indirebilirsiniz. Programı indirdikten sonra indirdiğimiz exe'yi çalıştırdığımızda herhangi bir kurulum olmadan program açılıyor. Yani programın gerekli DLL dosyalarını aynı dizinde göremiyoruz. Bunun için Windows'un temp klasörüne bakalım. Ve burada yeni bir klasör oluşturulduğunu görüyoruz. Şimdi programı kapatalım. Tekrardan exe'yi çalıştıralım. Ve gördüğünüz gibi temp klasöründe oluşturuyor. Bu klasörü kopyalayalım. Ve herhangi bir yere yapıştıralım. Şimdi programı kapatabiliriz. Oluşturduğumuz klasörü açalım. Ve içerisindeki exe'yi ana dosyasını çalıştıralım. Bu program ne işe yarıyor? Bu program cihazınızın ekranını büyük ekranlara yansıtan bir yazılımdır. Programı ilk açtığımızda hata mesajı, anahtar isteyen bölüm, deneme sürümü olduğu belirten metin ve uyarıları kontrol ediyoruz. Üst bölümden ayarlara tıkladığımızda, aktiveye tıkladığımızda kayıt anahtarı istiyor. Buraya herhangi bir şey yazıp aktive dediğimizde geçersiz anahtar kontrol edip tekrar deneyin diyor. Şimdi programın ana dosyasını DE ile açalım. ...32 bitlik C++ ile derlenmiş bir yazılım, herhangi bir koruması yok. Şimdi 32 bit debugger'ı yönetici olarak çalıştıralım. Ardından programı başlatalım. Dinamik analiz gibi. Sonrasında debugger'dan dosya ekle deyip programımızı seçelim. Sonrasında sembollerden tekrar programı çift tıklıyoruz. Ardından debugger'ın yorumlar kısmına sağ tıklayıp ara, geçerli modül, string referanslarını seçelim ve sonrasında buraya, yani arama bölümüne lisans yazacağız. License. Ardından çıkan kayıtlardan Active License'ı çift tıklayıp bulunduğu bölüme gidelim. Sonrasında bunun bulunduğu ana fonksiyona doğru gidelim, yukarı doğru. Ardından bu satıra bir breakpoint ekleyip grafik moduna geçelim. Sonrasında F9 ile programı çalıştıralım ve herhangi bir değer girip aktif tıklayalım ve breakpoint satırına geldik. Şimdi burada programın gidişatını izlemek amacıyla Tracing, Trace Coverage, Word'ü seçiyoruz. Sonrasında Tracing, prosedürün içine girmeden izleyerek devam et diyoruz.
ve hata mesajını gösterdi. Gördüğünüz gibi program bu beyaz görünen yerlerin tümünü atlamış. Şimdi programı tekrardan restart edelim. Sonrasında debugger'ı kapatıp tekrardan debugger'ı yönetici olarak çalıştıralım. Ardından yazılımı tekrardan açalım. Tekrar dosya ekle deyip programı seçelim. Ardından tekrardan F9'a programı başlatıp herhangi bir değer girip aktif diyelim ve breakpoint satırına geldik. Şimdi grafik moduna geçelim. Şimdi bu grafik modunda satır satır ilerleyip programın nereyi atlayıp nereyi atlamadığına bakıp inceleyip ilerleyelim. Bu geldiğimiz satırda sağa doğru ilerleyip devam etmiş. Fakat biz buranın sola doğru devam etmesi için burayı düzenleyeceğiz. Sağ tıklayıp bir açıklama ekleyelim. Sonrasında bu satıra sağ tıklayıp Disassemblier'da takip et diyoruz. Ve bu satırı düzenleyip sola gitmesi için düzenleyip tamam diyoruz. Tekrar grafik moduna geçelim. Şimdi F9 ile buraya gelelim. Breakpoint ekleyelim. F9 dediğimizde breakpoint satırına geldik. Şimdi F8 ile ilerleyelim. Ve gördüğünüz gibi sol tarafa doğru ilerledi. Aşağı doğru inelim. Bu satırı da kontrol ettiğimizde bu satırda atlamayacak. Bunu da atlayacak şekilde düzenlemeliyiz. Açıklama girip düzenle 2 diyelim. Sonrasında bu satırı sağ tıklayıp Disassemblier'da takip et deyip bu satırı da düzenleyelim. Tamam diyelim. Grafik moduna geçelim. Buraya bir breakpoint ekleyelim. Sonrasında F9 ile buraya gelelim. F8 ile ilerleyelim. Solda devam etti. Aşağı doğru inelim. Bu satırda yine atlama yapılacak.
Bunu atlamayacak şekilde düzenlemeliyiz. Buna sağ tıklayalım. Açıklama ekleyelim. Düzenle 3 diyelim. Sağ tıklayalım. Disassemblier'da takip et diyelim. Ve sonrasında bu satırı düzenleyip tamam diyelim. Ve artık atlamayacak. Buraya bir breakpoint ekleyelim. F9'da bu satıra gelelim. F8'de ilerleyelim. Sonrasında devam edelim. Bu satır yine atlayacak. Bunu da atlamayacak şekilde düzenlemeliyiz. Bu satıra bir breakpoint ekleyelim. Sonrasında açıklama ekleyelim. Sağ tıklayıp Disassemblier'da takip et diyoruz. Ve bu satırı düzenleyelim. Tamam deyip grafik moduna geçelim. F9'da buraya gelelim. Bu haliyle kayıt işlemini yapalım. Ve kaydettiğimiz exe'yi çalıştıralım. Ardından aktive deyip herhangi bir şey girelim. Ve aktive diyelim. Şimdi tekrardan debugger'ı yönetici olarak çalıştırıp kontrol edelim. Dosya ekle deyip programımızı seçelim. Sembollerden de seçelim. Ardından kesme noktasından en son breakpoint satırına, başlangıcına gidelim. Grafik moduna geçelim. Burada gördüğünüz gibi sağ taraftan devam etmiş. Burayı da düzenleyip sol taraftan devam edecek şekilde ilerletmeliyiz. Şimdi bu satıra bir breakpoint ekleyelim. Ve sonrasında burayı açıklama ekleyip düzenle diyelim. Ardından sağ tıklayıp Disassemblier'da takip et diyoruz. Ve bu satırı düzenleyip tamam diyelim. F9'a bu satıra gelelim. Şimdi F8 ile satır satır ilerleyelim. Ve gördüğünüz gibi sol taraftan devam etti. Bu haliyle kayıt edelim. Debugger'ı kapatalım.
Şimdi bu son düzenlediğimiz dosyayı çalıştıralım. Ve herhangi bir değer girelim. Ve aktive diyelim. Ve kayıt işlemini gerçekleştirdi. Artık ayarlara tıkladığımızda aktivasyon bilgisini gösteriyor. Artık programı açtığımızda açılışta gelen bir kayıt ol ekranı, arayüzünde herhangi bir deneme sürümü yazısı veya kayıtsız olduğuna dair bir metin veya ibare yok. Bu şekilde reverse yöntemi ile programın kısıtlı tüm fonksiyonlarını açıp tam sürüm hale getirip süresiz kullanılabilecek şekilde düzenlemiş olduk. Konuyla ilgili sorularınızı açıklama kısmında bulunan e-posta adresine gönderebilirsiniz. Ayrıca bir sonraki derste hangi programların reverse ve analizinin yapılmasını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Daha fazla paylaşım için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bu ders bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.